Merhaba arkadaşlar. Projeleriniz üzerinde TwinSpace'lerde çevrim içi görüşme, online toplantı yapmak istediğinizde yapılması gereken işlemleri göstereceğiz. Şu anda benim açık bir projem olmadığı için grup üzerinden göstereceğim. Sistem aynı. Öncelikle çevrim içi toplantılar linkine tıklayacaksınız TwinSpace'inizde. Çevrim içi toplantılara tıkladığınızda size alan açılacak. Burada sohbet odası ve toplantılar kısmı. Sohbet odası yazışmanız için. Yani aynı Face'teki gibi veya WhatsApp'taki gibi yazışmanız için. Canlı görüşme ise aynı Zoom'da yaptığınız gibi, Team'de yaptığınız gibi toplantılar kısmına tıklayacaksınız. Öncelikle toplantınızı oluşturmak zorundasınız. Açıyoruz örneğin. Toplantılar herhangi bir gözükmüyor. Daha önce yaptığımız burada gözüküyor. Toplantı oluştura tıklayacaksınız. Ayrıntılara gireceksiniz. Başlık örneğin diyelim ki üyelerle tanışma toplantısı. İsmi bu olsun. Bir açıklama yapmak isterseniz grubumuza katılan üyelerin soruları cevaplanacaktır diyelim. Biz buraya projemizle ilgili tanışma toplantısı, işte proje yol haritasının belirlenmesi, proje konularının belirlenmesi veya proje planının ele alınması gibi başlıklar atabilirsiniz. Buna göre çalışmanızı yapabilirsiniz. Katılımcı sayısı, burada katılımcı sayısını arkadaşlar grubunuzdaki kişilerden ziyade katılacak bilgisayar sayısıyla alakalı. Yani öğrencileriniz de katılabilir, misafirleriniz de dahil edebilirsiniz vesaire. Ortaklarınız da katılabilirsiniz. Eğer sadece ortaklarınız katılıyorsa 2-10 arası diyebilirsiniz. Veya projenizde kaç kişi varsa yani ona göre belirleyebilirsiniz. Öğrencileriniz de katılacaksa aynı şekilde kullanacakları bilgisayara göre buradan istediğiniz sayıları seçebilirsiniz. Şu anda 2-10 olarak veriyoruz biz. Diyelim ki projemizde en fazla 10 kişi var. 2-10 arası katılacak diyelim. Kayda izin ver bu arkadaşlar. Ekran kaydı ile alakalı. Yani ekran kaydı yapılacaksanız eğer toplantı esnasında bunu evet demeniz gerekiyor. Süreyi burada belirleyebilirsiniz. 1 saat 90 dakika kadar süre imkanları veriyor ama tabii ki süre buradan rahatlıkla belirleyebilirsiniz. Maksimum 30-90 dakika belirleyiniz bunu. Maksimum diyorum çünkü toplantı ne zaman biteceği belli olmaz. Ve sonra tarih bölümüne geliyorsunuz. Tarih bölümünde yapacağınız tarihin gün, ay, yılı. Örneğin diyelim ki 30 Aralık'ta yapalım biz. 30 Aralık tarihine uygun görelim buradan. 30'una şuradan tıklayalım arkadaşlar. Tabi bu arada bir sıkıntı var. ...28'i verdi. 30'da bir sıkıntı var. Yani sistemde çalışmıyor şu anda. Yarını verdi. Normalde istediğimiz günü vermesi lazım burada. 30'a tıkladığımız zaman. Evet şu anda 30'u anca aldı. 30'unu seçtik. 12. ayın 30'unu. Daha sonra arama zaman aralığına giriyoruz. Yani hangi saatte olacak? 30'unu yapacağız ama hangi saatte yapacağız? Saati belirlerken şuna dikkat ediyorsunuz. Avrupa Türkiye'den 2 saat geridedir. Dolayısıyla bizde saat 10 iken yani sabah 10 iken orada saat 8'dir. Olayı bu şekilde algılayacaksınız. Diyelim ki akşam 20'de yapmak istiyorum bir toplantı. Buradan o zaman Türkiye saatiyle 18 seçeceğim. 1,5 saat olduğu için 18'den 19.30'a kadar olanı seçeceğim. İşaretledim ve yaratmak Türkçe olarak bu şekilde çeviriyor. Oluşturma kısmına tıklayarak toplantımızı oluşturuyorum. Toplantıyı oluşturduktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi üyelerle tanışma toplantısı olarak oluşmuş oldu. Ne zaman katılacakları belirli. Şimdi üyelerimiz bu toplantıya katılmak isteyenler arkadaşlar onlara bir link çıkacak burada toplantıya katıl diye veya kaydol diye. Ona tıklayarak öncelikle kaydolacaklar. Peki kaydolduktan sonra ne olacak? Kaydolduktan sonra bugün bu saat geldiğinde yani Aralık ayının 30'unda saat tam 20'de arkadaşlar. 19.59,59 bile olsa olmaz. Mutlaka 20. Sistem o şekilde açılır. Saat 20'de tekrar girecekler ve toplantıya katıl linkine tıklayarak toplantıya katılacaklar. Ancak şöyle bir sorun var şu anda. Sistem arızalı. Dolayısıyla sistem şu anda çalışmıyor. Umarım çalışır. Videonun devamını ona göre bakacağım. Tekrar kontrol etmek amacıyla. Siz bu şekilde toplantınızı oluşturursunuz. Eğer sistem çalışmazsa kaydınızı oluşturduğunuz için sorun yok. Zoom'da tekrar toplantınızı siz
saatte toplanır, Zoom'da yaparsınız, ekran görüntülerini alırsınız. Sistem düzeldikten sonra da yine aynı bu şekilde toplantılarınızı oluşturur ve artık Team üzerinden, sistemin verdiği program üzerinden toplantınızı yapabilirsiniz. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Umarım ayın 30'unda sistem düzelmiş olur. Düzelirse sistemin kullanışını da sizlere göstereceğiz. Şimdilik teşekkür ediyorum.